Yüzyılın soygunu olarak adlandırılan Anvers elmas soygunu, şimdiye kadarki en büyük elmas soygunuydu ve tarihteki en büyük soygunlardan biriydi. Hırsızlar, değeri 100 milyon doları aşan elmasları, altınları, gümüşleri ve diğer mücevher türlerini çaldı. Olay, 15-16 Şubat 2003 hafta sonunda Belçika'nın Anvers kentinde gerçekleşti. Tutuklamalar yapılmasına ve sürenin dolmasına rağmen, çalınan elmasların çoğu bulunamadı. Elmasların bulunduğu kasa, ana katın 2 kat altında yer alıyor. 100 milyon olası kombinasyona sahip bir kilit, kızılötesi ısı dedektörleri, sismik sensör, Doppler radarı ve manyetik alan dahil olmak üzere birçok güvenlik mekanizmasıyla korunuyordu. Binanın kendisinde özel bir güvenlik gücü vardı ve Anvers'in sıkı korunan ve izlenen elmas bölgesinde bulunuyordu. Leonardo Notarbartolo, Antwerp Dünya Elmas Merkezi'nde ayda yaklaşık 25.000 Belçika frangına, $700, az mobilyalı bir ofis kiralamıştı. Bu, New York City merkezli suç otoritesi Bay Stan Wojislav Stanimirov'in öncülük ettiği bir teknikti. İlk kez bu soygundan yıllar önce New York'un elmas merkezinde gerçekleştirilmişti. Binanın altındaki kasada bulunan kasaya erişim sağlanması da buna dahildi. Yöntem, binaya 24 saat erişim sağlayan bir kiracı kimlik kartı sağladı. Orada güvenilirlik kazanmak için İtalyan elmas tüccarı kılığına girdi. Soygun 18 aylık bir hazırlık gerektirdi. Grup, güvenlik sistemlerini aşmak için çeşitli yöntemler kullandı ve güvenlik sistemlerini tetiklemeden nasıl başarılı bir şekilde giriş yapmayı başardıkları konusunda araştırmacıların kafasını karıştırdı. Grup, merkezin ve kasanın gizli fotoğraflarını çekmek için kamera kalemlerini kullanarak elmas merkezinin ayrıntılı gözetimini gerçekleştirdi. Notarbartolo'nun elmas tüccarı kisvesi altında sık sık ziyaret etmesi, güvenliğin onun varlığına alışmasına ve dolayısıyla gevşemesine neden oldu. Grup tarafından kasa kapısının üzerine küçük bir kamera gizlenmişti. Tavan ışıkları açıkken görülmesi zordu. Kapıyı açan muhafızları gözlemleyecek ve kullandığı şifreyi kaydedecekti. Daha sonra verilerini, grubun merkezdeki yakındaki bir depoda bulunan sıradan görünümlü bir yangın söndürücünün içine sakladığı bir depolama sistemine yayınlayacaktı. Yangın söndürücü tamamen işlevseldi. Ancak kameranın sinyallerini almak için elektronik muhafazanın içinde su geçirmez bir bölme vardı. Grubun kasanın tam ölçekli bir kopyası üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Notarbartolo bunun içeriden bir elmas tüccarının yardımıyla üretildiğini iddia ediyor. Soygundan bir gün önce Notarbartolo, rutin bir ziyaretmiş gibi davranarak kasayı ziyaret etti. İçerideyken, termal hareket sensörlerine hızlı bir şekilde kadın saç spreyi sıktı. Hızlı bir sprey için gerekli hareketi uyguladıktan sonra, üründeki yağ şeffaftı ancak sensörü odadaki ve sensördeki termal dalgalanmalardan geçici olarak yalıtacaktı. Yalnızca hem ısıyı hem de hareketi algıladığında tetiklenir. Bu durum saatlerce sürecekti. Ancak kalıcı değildi ve grup, sensör sistemini düzgün bir şekilde devre dışı bırakana kadar bunu geçici bir önlem olarak kullandı. Güvenlik kamerası hareketlerini kaydederken, gardiyan onun ziyaretlerine alıştı ve dikkat etmedi. Notarbartolo, soygun sırasında yakındaki bir kaçış aracında kaldı. Polis tarayıcısını dinledi ve grubun işi bitince ayrılmaya hazırlandı. Ekip parmak izi bırakmamak için plastik eldiven giydi. Bankanın etrafındaki bölgede çok sayıda güvenlik kamerasından kaçınmak için King of Keys, Diamond Center'la video gözetimi altında olmayan özel bir bahçeyi paylaştığı için Diamond Center'a bitişik terk edilmiş bir ofis binasının kilidini açtı. Bahçe, grubun merdivenle eriştiği merkezdeki küçük bir balkona erişime izin verdi. Kızılötesi bir sensör terası izliyordu ancak Genius, sensöre yaklaşırken termal imzasını gizlemek için büyük, ev yapımı bir polyester kalkan kullandı ve kalkanı sensörün önüne yerleştirerek grubu tespit etmesini engelledi. Daha sonra balkonun pencerelerindeki alarmı devre dışı bıraktı. Girişteki güvenlik kameraları, grubun ışıkları açabilmesi için siyah plastik torbalarla kapatıldı. Kasa kapısında 2 plakadan oluşan manyetik bir kilit vardı. Bunlar silahlandırıldığında manyetik bir alanı tetikliyordu ve kapı açıldığında alan kırılarak bir alarmı tetikliyordu. Dahi lakaplı faillerden biri, özel yapım alüminyum plakayı bir tarafına çift taraflı yapışkan bant yapıştırarak bu durumu aştı. Daha sonra onu 2 cıvataya taktı ve söktü. Uygun konumlarından ayrılmış olmalarına rağmen, hala yan yanaydılar ve manyetik bir alan oluşturuyorlardı. Yolun dışına çekildiler,
ve ön odanın duvarına bantlandılar. Anahtarların kralı lakaplı bir başka fail, kopyalanması neredeyse imkansız olan, metre uzunluğundaki kasa anahtarının başarılı bir şekilde kopyasını çıkarmak için video görüntülerini kullanmıştı. Soygun sırasında, gardiyanların kapıyı açmadan hemen önce sık sık malzeme odasını ziyaret ettiğini biliyordu ve araştırmaya karar verdi. Kilitli olmayan odanın içinde kasa anahtarını buldu. Kasanın üreticilerinin anahtarın kopyalanabileceğini fark etmelerini önlemek için orijinal anahtarı çalmaya karar verdi. Aslında polis, bir kopyanın oluşturulduğu bilgisini ancak Notar Bartolo'nun böyle bir şeyin varlığını ortaya çıkarmasından sonra elde etti. Grup, kasadaki ışık sensörlerinin tetiklenmesini önlemek için kasa kapısını açmadan önce ön odanın ışıklarını kapattı. Anahtarların kralı iç kapının kilidini açtıktan sonra, karanlıkta çalışan Canavar adlı başka bir fail, odanın ortasına doğru ilerledi. Kopyadaki adım sayısı kadar alıştırma yaptıktan sonra, kapıya ulaştı. Tavana doğru itti ve bir paneli geriye iterek, güvenlik sisteminin gelen ve giden kablolarının yerini tespit etti. Bu kablolar boyunca bir elektrik darbesi atılıyor ve herhangi bir sensör tetiklendiğinde veya bozulduğunda devre kesiliyor ve alarm tetikleniyordu. Bunun üstesinden gelmek için Canavar, kablonun plastik kaplamasını dikkatli bir şekilde çıkardı ve açıkta kalan bakır kabloya yeni bir kablo parçası takarak devreyi şöntledi ve sensörlerin tetiklenmesi durumunda bunun önemsiz olmasını sağladı. Isı sensörleri strafor kutularla, ışık sensörleri ise bantla kapatıldı. Matkaplarını kilit kutularının üzerine yerleştirmek için ara sıra kısa bir süreliğine ışıklarını yakıyorlardı. Anahtarların kralı, güvenlik kutularının her birindeki kilitleri kırmak için elle döndürülen bir kriko kullandı. Daha sonra içindekiler spor çantalarına boşaltıldı. Sabah 5.30'da işlerini bitirip ayrıldılar ve ofis binasına geri döndüler. Bu süreç, tedbir gereğinden dolayı neredeyse 1 saat sürdü. Daha sonra çantaları Notar Bartolo'nun arabasına koydular ve adamlar yaya olarak oraya giderken arabada daireye doğru yola çıktı. Grup, Notar Bartolo'nun ardından yakalandı ve Speedy, planlarının kanıtlarını Fransa'da yakmayı planlayarak ortadan kaldırmaya gitti. Speedy, bu tür suçlayıcı kanıtların taşınması ihtimali karşısında paniğe kapıldı ve onu yakındaki bir ormana atmalarında ısrar etti. Ancak Speedy panik atak geçirdi ve delilleri yakmak yerine çalılıklara ve çamura fırlatarak kötü bir şekilde imha etti. Notar Bartolo kendi kanıtlarını yakmakla meşguldü ve Speedy'nin ne yaptığını keşfettiğinde, her şeyi toplamanın çok uzun süreceğine karar verdi ve kimsenin çöplerini bulamayacağından emin olarak gitmeleri gerektiğine karar verdi. Yerel bir avcı arazinin sahibiydi ve ertesi gün çöpü bulduğunda polisi aradı. Bunun daha önce tartıştığı yerel gençlerden kaynaklandığına inanıyordu. Çöplerin bir kısmının Antwerp Elmas Merkezi'nden gelen zarflardan oluştuğunu söylediğinde, polis hemen soruşturma başlattı. Çöpteki deliller polisin bir ipucu elde etmesine izin vermek için yeterliydi ve sonunda Notar Bartolo'nun bir sandviç satın aldığı yakındaki bir bakkalın güvenlik görüntülerinden kimliğini tespit edebildiler, çöplerin arasında sandviçin faturası da vardı. Soygunun ardından Notar Bartolo ve ekibi, kimliklerini gizlemek için güvenlik görüntülerini çaldı. Kiralık kasadan 123 ünden fazlası zorla açıldı. Bunların her biri çelik ve bakırdan yapılmıştı ve hem anahtarlı hem de şifreli kilide sahipti. Hırsızlık, sosyal manipülasyon konusunda yetenekli profesyonel bir hırsız olan Leonardo Notar Bartolo liderliğindeki 5 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Notar Bartolo Elmas bölgesinde bir yer kiraladı ve olay yerinin yakınında bulunan kısmen yenmiş salamlı sandviçteki DNA kanıtlarıyla suçla ilişkilendirildikten sonra tutuklandı. Ekip, Notar Bartolo'ya ek olarak, Notar Bartolo'nun görüşmeler sırasında takma adlar verdiği, ancak her takma adın kime atıfta bulunduğunu belirtmeyi reddettiği en az 4 üyeden oluşuyordu. Hızlı, endişeli ve paranoyak bir adam olarak tanımlanan, Notar Bartolo'nun uzun süredir arkadaşıydı ve çöpleri ormana saçmaktan sorumlu olan kişiydi. Büyük olasılıkla Pietro Tavano'nun takma adı. Uzun boylu, kaslı bir adam olarak tanımlanan canavar, görünüşe göre uzman bir kilitçi, elektrikçi, tamirci ve şofördü ve çok güçlüydü. Büyük olasılıkla Ferdinando Finotto'nun takma adı. Büyük olasılıkla, bir dizi soygunla bağlantısı olduğu bilinen bir elektronik uzmanı olan Elio Donrio'nun takma adı. Anahtarların kralı yaşlı bir adamdı
ve dünyadaki en iyi anahtar sahtecilerinden biri olarak tanımlanıyordu. Gerçek kimliği bilinmiyor ve mürettebatın polis tarafından yakalanmaktan kurtulan tek üyesi olmaya devam ediyor. Notarbartolo soygunu düzenlemekten suçlu bulundu. Suçu işleyen La Scuola di Torino, Torino Okulu, adlı İtalyan hırsızlardan oluşan bir çetenin lideri olarak kabul ediliyor. 2005 yılında Anvers Temiz Mahkemesi tarafından 10 yıl hapse mahkum edildi. Ancak 2009 yılında şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. 2011 yılında, kendisinin suç işlediğinin anlaşılması üzerine kendisine karşı bir Avrupa tutuklama emri çıkarıldı. Şartlı tahliye koşullarını ihlal etti. Bu şartlardan biri, hiçbir zaman girişimde bulunmadığı soygunun kurbanlarına tazminat ödemesi gerektiğiydi. Sonuç olarak, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden Torino'ya giderken, Paris'teki Charles de Gaulle havaalanında tekrar tutuklandı ve 2017 yılına kadar hapis cezasının geri kalanını çekmek zorunda kaldı. Tavano, Donorio ve Finotto 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Notarbartolo'nun eşi Adriana Crudo ve Antonino Falletti yargılandı ve Falletti'nin Hollandalı eşi Wadit Zivip tutuklandı. Notarbartolo, Wired dergisine verdiği röportajda bir elmas tüccarının onları soygun için kiraladığını iddia etti. Aslında yaklaşık 18 milyon euro, 20 milyon dolar, değerinde ganimet çaldıklarını ve soygunun bir sigorta dolandırıcılığının parçası olduğunu iddia ediyor. Gerçek soygunu bilen biri elmasları alıp, sigortayı talep edebilir ve dolayısıyla sigorta dolandırıcılığından kazanç elde edebilirdi. Kasanın sigortasız olması nedeniyle, sigorta şirketi güvenlik kusurlarını fark ettiğinden ve ona asla bir sigorta poliçesi vermediğinden, aslında çok az sigorta parası vardı ve bu da onun hikyesine şüphe düşürüyor. Soygun, Scott Andrew Selby ve Greg Campbell tarafından yazılan kusursuz, tarihteki en büyük elmas soygununun içinde kitabının konusudur. Audible orijinal audio serisinin ilk bölümü Heist with Michael Caine, büyük ölçüde kitaptan alınan hırsızlığa genel bir bakış sunuyor. Bu elmas soygununun hikayesi, The Travel Channel'ın Müzedeki Gizemler sezon 16 bölüm 4'te yer aldı. Project Vortex, Diamond Heist ve Tinseltown, NJ, dizi sunucusu Don Wildman tarafından anlatıldı. Hikaye aynı zamanda Pierce Brosnan'ın anlattığı The Antwerp Diamond Heist başlıklı History's Greatest Heist sezon 1'e bölüm 1 TV dizisinde de yer aldı. Paramount Pictures, soygunla ilgili bir film yapma hakkını satın aldı ve bu filmin süresi o zamandan beri dolmuş durumda. Bizi izleyip, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemek istediğiniz konuları yorumlarda bize tavsiye edebilirsiniz. Abonelik ve bildirim açma konusunu biliyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize ve çevrenize iyi davranın.